Biliyor musun, bu saat bir öncekinden sanki daha iyi gibi. Hem ekranı hem ekrandaki parlaklığı falan ve menü geçişleri gerçekten gayet iyi. Uzun zaman hareket etmediğimde beni uyarıyor mesela, zıt diye titrediğimde diyor ki çok fazla hareketsiz kaldın, kalk biraz dolaş vesaire. İşte su içmemi falan söylüyor. Yürüdüğümde mesela işe giderken ya da gelirken işte kaç adım attığımı, gün içerisinde nasıl olduğumu. Ha bir de unutmadan, yatarken kolumdaysa saat uyku takibinde yapabiliyor. Nabzımı düzenli olarak takip edebiliyor. Mesela nabzım kaçmış en son üstünde. 95 çıkmış. Vay vay vay. Yaşa göre normal herhalde. Şimdi akıllı saatten bahsediyoruz ama akıllı saatin olmuş olduğu bir statüden bahsedeceğim size. Yani giyilebilir teknolojiler adı altında genel bir kavram aslında. Peki giyilebilir teknolojiler hayatımızın nerelerinde mevcut? Biz hangilerini kullanıyoruz? Örnek veriyorum, bir akıllı saat ya da akıllı bileklikte nasıl faydalanıyoruz? İşte fitness, spor antrenmanlarını kullanabiliyor muyuz mesela? Siz bu teknolojilerin hangilerinden faydalanıyorsunuz? Gelin birlikte inceleyelim, ne dersiniz? Giyilebilir teknolojiler neler? Bu teknoloji ne gibi artılar sergiliyor? Hazırsak başlayalım. Dijital dönüşüm çağının adeta bel kemiği olan bilişim sektörü teknolojiyi hayatın vazgeçilmez parçası haline getiriyor şüphesiz. Günümüz teknoloji endüstrilerinin ivme kazanan sektörler arasında ise giyilebilir teknolojiler oldukça önemli bir yere sahip. Giyilebilir teknoloji ürünleri temel fitness takip cihazlarından akıllı saatlere, bilekliklerden artırılmış gerçeklik gözlüklerine kadar oldukça geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Öncelikle giyilebilir teknolojinin ne olduğuna bir yakından bakalım. Bireylerin konumlarını, vücut hareketlerini ya da alışkanlıkları ile tercihleri hakkında verileri takip edebilen akıllı sensör tabanlı aksesuarlara giyilebilir teknoloji olarak adlandırıyoruz. Giyilebilir teknolojiler dünyanın dijitalleşmesi ile önem kazanıyor ve her geçen gün üretimi de kullanımı da artıyor. Bu cihazlar sayesinde bilginin kullanıcıya sorunsuz şekilde aktarılması, kişisel tıbbi kayıtların uzaktan izlenebilmesi ve çevrim içi verilere anında ulaşılması mümkün. Teknolojinin hızlı yükselişi ile elektronik çipler, sensörler, Wi-Fi ve GPS sistemleri gibi anlamlarda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Bu durumun giyilebilir teknoloji projelerinde de yansıdığını söylemek ya hiç de yanlış olmaz. Giyilebilir teknoloji özelliklerinin başında Wi-Fi, mobil ve internet bağlantısı ya da Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlanması ve senkronize edilmesi gerekir. Böylece elektronik yazılım ve sensör gibi bileşenlerin veri alışverişi sağlanır. Giyilebilir teknolojiler insan müdahalesi olmaksızın iletişim ağı kurabilir. Dolayısıyla bu cihazlar nesnelerin internetine örnek olarak verilebilir. Peki biz bu giyilebilir teknolojileri hangi alanlarda kullanıyoruz? Bu alanlar şaşırtıcı derecede geniş olduğundan söz edebiliriz. Zira bu cihazların potansiyel faydaları da bir hayli çok fazla. Giyilebilir teknolojileri en sık kullanılan alanlardan başında sağlık geliyor. Kişisel sağlık verilerinin takibinde büyük kolaylık sağlayabilen giyilebilir teknolojiler bireylerin yaşam standartlarının yükselmesine de yardımcı olabiliyor. Üstelik bu cihazlar sayesinde pek çok rahatsızlığın erkenden teşhis edilmesi de mümkün. Sağlıklı giyilebilir teknoloji ürünlerinden bazıları da şu şekilde: EEG kulaklığı, UV ışınları ölçen sensörler, akıllı EKG cihazları, akıllı ayakkabılar gibi birçok ürün. Giyilebilir teknolojiler tıbbi verilerin doğruluğunu artırabilir, sağlık prosedürlerini de daha düzenli hale getirebilir. Üstelik etkin bir kullanım sağlandığında ise sağlık maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşanması da mümkün. Benzer şekilde sporda giyilebilir teknolojilerin de yeri oldukça önemli. Bu cihazlar yalnızca spor severler tarafından değil, hayatını her anın daha pratik kılmak isteyen kullanıcılar tarafından da tercih edilebiliyor. Akıllı telefon veya saat aracılığıyla nabız, stres takibi yaparken kandaki oksijen miktarının ölçümü gibi de bilgileri görüntülemek son derece kolay. Durum böyle olunca koşu, yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi sporlarla ilgilenen birçok kişi için akıllı saat ya da bileklik, Bluetooth kulaklık gibi cihazlar neredeyse vazgeçilmez bir hal alıyor. Oyunlarda ise giyilebilir teknoloji denince akla ilk olarak
sanal gerçeklik gözlüğü geliyor. Diğer adıyla da VR gözlük. Şimdi bu cihazların yanı sıra akıllı yüzükler, saat ve sensör temelli pek çok yeni bir cihaz oyun sektöründe de giderek daha fazla yer buluyor. Kullanıcılar sevdiği oyunları bu cihazlar sayesinde etkileşimli olarak deneyebilir, daha eğlenceli bir aktivite haline de getirebilir. Giyilebilir teknoloji şirketlerinden önce söz konusu cihazlar akıllı telefonların bir uzantısı olarak sunuluyordu. Zaman geçtikçe bağımsız olarak kullanılmaya başlanan giyilebilir cihazlara akıllı telefonları aratmayacak özellikler de kazandırdı. Böylelikle pek çok sektör bu tür uygulamaları tercih etmeye başladı. Örneğin eğitimde giyilebilir teknolojiler sanal ortamda etkileşimli olarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Hatta günümüzde tıp öğrencileri bile VR gözlüklerle yani sanal gerçeklik gözlükleriyle de bir ameliyatı bile uzaktan deneyimleyebiliyor. Giyilebilir teknolojiler eğitim, sağlık, sosyalleşme, güvenlik, bilgi alma gibi başta olmak üzere pek çok alanda hayatı kolaylaştırır. Ayrıca cep telefonları, mikrofonlar, video kameralar gibi elektronik parçaların kıyafetlere entegre edilmesi sonucu ortaya çıkan akıllı giysiler de günümüzde sıklıkla tercih edilebiliyor. Tüm bu giyilebilir teknoloji avantajlarını da şu şekilde sıralayabiliriz. Bu teknolojileri farklı sektörlerde kullanmak verimliliğin artmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Örneğin sağlık sektöründe hastaların damarına bakmak için tarama veya röntgen gerekmeksizin giyilebilir teknolojiden yararlanarak kolayca veri elde edebiliyorsunuz. Giyilebilir teknoloji örnekleri olarak kabul edilen cihazlar farklı sistemlere entegre edilebiliyor. Bu cihazlar sayesinde maliyetinizin azaltılmasını sağlamak ve bunları diğer teknolojilerden etkin biçimde yararlanmak mümkün. Aynı anda birden fazla iş yapabiliyor giyilebilir teknoloji cihazları. Hal böyle olunca hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmek mümkün olabiliyor. Giyilebilir teknoloji ürünleri hayatı daha verimli ve güvenli hale getirmeye olanak kılıyor. Ancak bu cihazların uygun şekilde kullanılmadığında dikkat dağınıklığı gibi çeşitli dezavantajları da beraberinde getirildiğini unutmamakta fayda var. Peki bu giyilebilir teknoloji üreten firmalar hangileri? Başlıca bu firmalara bakacak olursak Apple giyilebilir teknoloji şirketleri arasında lider konumda yer alıyor. Markaların ürettiği giyilebilir cihazlar, kulaklıklar, saatler ve bileklikler olarak öne çıkıyor. Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 4,7 milyon Apple Watch satmaya başarmış. Özellikle de önümüzdeki dönemlerde Apple sağlık üzerine odaklanmayı planladığını söylemişti. Bunların yanı sıra Samsung en başarılı giyilebilir şirketler arasında yer alıyor. Şirket bu başarısını düşük maliyetli bileklik hatta bantlar ile akıllı saatler gibi ürünlere borçlu. Samsung tasarımlarını kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına göre yanıt vermek üzere optimize ederek güncel bir giyilebilir teknoloji deneyimini vaat edebiliyor. Xiaomi, Huawei gibi birçok firmada bu teknoloji firmalarının arasında başa çeken firmalardan. Türkiye'de de var. Turkcell Tefit gibi, Cenker gibi, Sütaş gibi birçok giyilebilir teknolojide hizmet veren önemli firmalardan bazıları. Aslında faydaları o kadar fazla ki özellikle bir akıllı saatin işte arabanız varken, araba kullanıyorken ya da bisiklet sürüyorken, motosiklet ya da scooter tarzı bir araç kullanıyorken ya da elleriniz o anda müsait değil ya da ıslak ve vesaire ki su geçirmeme özelliği de bunların artılarından bir tanesi. O an telefonunuzu elinize alacak bir durumunuz yokken işte konuşma özelliği varsa ki bu marka ve cihaz modellerine göre de değişiklik gösterebiliyor. Ne yapıyorsunuz? İşte eller serbest modu dediğimiz bir şekilde cihazdan bildirimlerinizi okuyabiliyorsunuz. Bazı cihazlarda mesaja ya da bildirimlere cevap verebiliyorsunuz. Aramalarınızı cevaplayabilir, üzerinden konuşma sağlayabiliyorsunuz. Tabi bunların hepsi de ne yapıyor? Bluetooth'la haberleşiyor. Sağlık verilerinizi işte Huawei ya da Xiaomi gibi, Apple gibi birçok firma bilgilerinizi Bluetooth'taki size ayırmış olduğu kişisel depolama alanında saklıyor. Siz kullanıcı adınız ve paranızla bunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunlar gibi birçok avantajları bulunmakla birlikte dezavantajlarında gelecek olduğumuzda kısacası düzgün kullanmadığımızda dezavantajları piyasaya çıkıyor. Yani ortaya çıkıyor. Bunlardan başlıcaların bir tanesi dikkat dağınıklığı.
Ha neydi bu, yok şununla buydu, ya bu telefon değil, bununla oynama arkadaşım. Kaza yapabilirsin, iş kazası olabilir, trafik kazası olabilir, bunun gibi birçok alanda kaza olabilir. Yani bu tamamen sizin verimliliğinizi dezavantaja çeken olanaklardan, sebeplerden bir tanesi, hatta başlıcalarından bir tanesi. O yüzden dikkat dağınıklığını bir kenara bırakmalı. Önünüzdeki şeye odaklanmalı ve teknolojiyi o şekilde kullanmalısınız. Unutmayın ki yerinde ve zamanında kullanılan teknoloji her zaman en iyi teknolojidir. Evet, ben Murat Akgün, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.